Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu şu şekilde sararmış plastikleri nasıl beyazlatırız. Gördüğünüz gibi şurası oldukça sararmış. Şurası da sanırım normal rengi. Şurası da sararmış hali. Öncelikle temiz bir şekilde şöyle ben kolonyayla temizliğini yaptım. Şöyle üzerindeki kirden önce bir arındırıyoruz arkadaşlar. Yani bu sararmışlık kir değil. Bu sararmışlık bir şekilde güneşin sanırım etkisiyle plastikler üzerinde bir kimyasal işlem gerçekleşiyor herhalde. Yani böyle ne kadar temizlik yapsan da öyle gitmiyor. Ama bunun da bir yöntemi varmış. Bu şekilde önce temizliğini yapıyoruz. Sonra kurulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça temiz bir hale geldi. Sonraki aşama arkadaşlar, bayanların saç açmada kullandığı saç açıcı. Tabii bunun maddesinde bizim elektronikte baskı devreleri çıkardığımız pedidrol de kullanılıyormuş. Onu öğrendim. Ben de daha önceki bir videomuzda baskı devre çıkarma videomuzda baskı devre çıkarmak için pedidrol almıştım. Pedidrolün bu sararmışlığı gidermede faydalı olduğunu öğrenince bir denemek istedim arkadaşlar. Sonuç aldım. O yüzden ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Nasıl yapıyoruz? Şöyle sararmış olan yüzeye pedidrolü sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle fırçama damlatıyorum ve sararmış olan yüzeye fırçayla pedidrolü yayıyorum arkadaşlar. Pedidrolü şu anda şöyle görüyorsunuz. Eldiven kullanmadığım için parmağımda şeyler oluşmaya başladı. Eldiven kullanın. Fakat bu oluşan şeyler zamanla geçiyor. Onu da söyleyeyim. Korkulacak bir durum. Yani biraz acı da veriyor. Şurayı oldukça fazla bir şekilde pedidrole muhatap kaldığı için biraz yanma yaptı arkadaşlar önceki gün. Yani özellikle eldiven takmanızda fayda var. Ben şimdi daha önceki uğraşımda biraz tecrübe ettiğimi düşünerek, elime sürmeyeceğimi düşünerekten yine eldiven tedarik etmedim arkadaşlar. Biraz ihmalkarlık ettik.
Ama oldukça dikkat etmeye çalışıyorum. Şu şekilde fırçayla bütün girinti çıkıntılara uygulamaya çalışaraktan pedilrolü plastik kısma yayıyoruz arkadaşlar. Yani sadece sararmış bölgeye değil, diğer bölgeye de yaydım. Yani burası bu sefer çok açılıp orası daha koyu kalmasın. Ama tabii sararmış bölgeye biraz daha fazla uyguluyorum. Arkadaşlar bu işlemi anlatan bazı videolarda şey de diyorlar. Bunu bir streç ile sarın sürdükten sonra. Daha önceki yapmamda streçe sarmamıştım. Ama bu sefer streç değil de bir poşete sarmak istiyorum. Etkisi ne derece artacak onu görmek için. Çünkü birçok elektronik cihazımızın bu şekilde sararmadan dolayı, yani aslında ikinci elde satılabileceği durumlar olduğu halde şu sararma bizlere de alıcılara da çok rahatsız edici geliyor. Bundan dolayı biz bile ikinci el satışa koymak istemiyoruz arkadaşlar. O derece insan rahatsız oluyor bu sararmadan. O yüzden bunu şöyle iyi bir şekilde gidermek istiyorum. Şöyle hava almamasını garantilemek için şöyle bir iki kat sardım. Anlatılan bu sürdüğümüz malzemenin uçucu olması, sardığımızda daha etkili olduğu söyleniyor. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu şekilde. Şimdi bunu bir güneşin altına koyacağız. Güneşin altında güneşten gelen ışınlar bu işlemi oluşmasını sağlıyormuş. Videomu burada durduracağım. Bu işlemin sonucunda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sararmış fişimizin güneşin altında yaklaşık 1-1,5 saat bir poşetin içerisinde durmasıyla sararmasının geçmesi, giderilmesi olayı bu şekilde bir sonuç verdi. Bu birinci seferde gayet iyi bir sonuç arkadaşlar. Sanırım poşetin içinde bu işlemin yapılması iyi bir etki ediyormuş. Çünkü daha önce herhangi bir poşetin içine koymadığım veya streçle sarmadığım plastikleri, bu şekil sararmış plastikleri yaptığım uygulama bu kadar etkili olmadı. Ancak yani üçüncü uygulamada
böyle açılabildi. Bu daha ilk uygulamada böyle kabul edilebilir, kullanılabilir bir duruma geldi arkadaşlar. Yani bunu kendim kullanacağım için bu benim için yeterli. Ama böyle ikinci el satışa koyacağım bir cihaz için bunu bir kere daha uygulayabilirdim. Ama şu anda böyle bir seferlik uygulamada da oldukça yeterli bir sonuç verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sararmış plastiklerin saç açıcı, bayanların kullandığı saç açıcıyla bizim de elektronikte kullandığımız peridirolle, ben uygulamayı peridirolle yaptım. Sonucu bu şekilde. Sararmış plastikler bu şekilde açılabiliyor, rengi kullanılır, temiz bir hal alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.